Merhabalar sevgili hanımlar, hoş geldiniz kanalıma. Karşınızda gördüğünüz üzere sözünü vermiş olduğum file hırka. Yaza, bahara, rengarenk beraberce file hırka örmeye ne dersiniz? Evet diyorsanız şayet videonun devamını izlemeniz yeterli olacak efendim. Şimdi böyle kalça altını biraz daha geçen 36-38 beden ölçülerinde yapıyor olacağım. Ama yaparken sizlere daha büyük bedeni ya da daha küçüğünü nasıl örebilirsiniz fikirler vereceğim. Evet efendim, bu görmüş olduğunuz hırkam Alize Cotton Gold ile örüldü. 610 numarası merak ediyorsanız şayet. Ama sizlerle birlikte öreceğim hırkada kartopu katon lavı kullanıyorum. Şurada hemen size numarasını da göstereyim. Kırmızı K143. 2 numara 2 ayrı tığ ile devam ediyorum örümüne. Hırkanın genelinde 4 milimi. Başlarken ise 3,5 milim tığ tercih ettim. Dökümlü bir hırka örmek istediğim için şayet. Daha ceket, daha dökümü az dursun istiyorsanız tığlarınızı daha da küçültebilirsiniz. Daha salaş istiyorsanız büyütebilirsiniz. Elinize göre tığlarınızı ayarlamanızı ayrıca tavsiye ediyorum efendim. Ben parçalarımı örmeye başladım. Hatta bitirdim. 3 parça, gövdesi için 3 parçaya ihtiyacım olacaktı. Bunun için bir tane arka parça ördüm. Şimdi bunları nasıl ördüğümün hepsini tek tek size göstereceğim, anlatacağım. 2 parçada önler için ördüm. Şu şekilde. Şimdi dediğim gibi 36-38 beden örecekler. Verdiğim ölçüleri dikkate alabilirler. Şayet altını çiziyorum. Şayet ellerimiz tutuyor ise, benzeşiyor ise ördüklerimiz, ben size birazdan ölçü de vereceğim. Arka parçam kaç santim oldu, ön parçalarım kaç santim oldu gibi. Şimdi ben böyle kalçayı geçen bir boyda örmeye devam ediyorum. Bittiğinde zaten göreceksiniz. Bunun için de arka ya da önlerle başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Arkanın toplamı, genişliği önün iki parçanın toplamından biraz daha büyük örüyorum arkayı. Çünkü önünde lastik de dolaşacağım hırkanın. Onun için de pay bırakıyorum. Kapşon için yer de açacağız yukarıda. Şimdi ilk olarak beraberce parçaların bedene göre ölçülerine geçelim. Siz burada lütfen kendi bedeninize ya da örmek istediğiniz kişinin bedenine verdiğim sayıları dikkate alın. Şimdi hemen size ölçülerden bahsetmek istiyorum. Ve şöyle göstereceğim. Şöyle sözünü etmiştim. Şu ön parçaları arkaya göre eşit örmedim. Önle arkayı üst üste koyduğumda birleşmiyor önler. Arka önlerin toplamından daha büyük. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Altıgen hırkada ortada bir boşluk bırakıyorduk ya ense için. Burada da onu arkayı daha büyük örerek elde ettim. Çünkü kapşonu yerleştirdikten sonra, ördükten sonra etrafına lastik geçeceğim için önde onun için bir miktar pay bıraktım. Yani aslında bunun toplamı şöyle oluyor. 40, şöyle söyleyeyim, tam olarak açımını şöyle ölçtüğümde 49 santim gibi geliyor. İşte bu da 49 da toplandığında 98 santime tekabül ediyor. Yani bu da benim için uygun. 36 bedenim, ben kendime göre çalışıyorum. Gayet uygun düşüyor. Bu ölçüyü dikkate alarak şimdi ben kendi ölçüme göre bunu ayarladım. Varsayalım bu kalça 98 değil de 110 sa şayet, siz mesela arkayı 60 santim örüp önü 50 örebilirsiniz. 25 bu parça, 25 santim bu parça, arkada 60. Yine ortada boşluğumuzu oluşturmuş oluruz. Hani hep bu söylediğim sayıyı dikkate alın. Önle arkayı eşit yapsak nasıl olur? Olur, hiç fark etmez. O zaman belki patını geniş örmek istemeyebilirsiniz. Önle arkayı da eşit yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi dediğim gibi benim bu parçalarımda arka parçam 50 santim.
Önlerim ise şöyle söyleyeyim, aslında bunun altı ile üstü ölçü farkı vardır ama asıl olan ölçü bizim için üsttekidir. Çünkü alttaki genişliği lastik ördüğümde toplayacağım. Etrafını lastik örüyoruz ya bu hırkada. Altı toplanacak, öyle düşünün. Yani asıl olan ölçü bizim buradaki ölçümüz. 50 burası. Buradaki ölçümde şöyle bakın, sadece önleri ölçüyorum size. 23 santimde önlerim gibi düşünün. Hatta 23-24 santime kadar uzuyor. Bu şimdi bir toplandı ama ördüğümde açılacak, açma yapacak file olduğu için öyle düşünün. Siz de hani ölçerken ona göre de değerlendirin. 43 trabzan ile önleri başladım. 93 trabzan ile de arkayı başladım. Şimdi bunu büyütmek için ne yapacağız? 36-38 değil de mesela 38-40'a yapacaksak eğer 43 yerine 47, 49 ile başlayabiliriz. Rakamlar hep tektir. Lütfen buna dikkat edelim hanımlar. Rakamların tek olması çok önemli. Çünkü kafesi üstüne kurarken o tek ile kurmaya ihtiyacımız var. Daha da büyüteceksek mesela benim dediğim gibi size 43 trabzanla başladığımı 53 ile başlayabilirsiniz, 55 ile başlayabilirsiniz. Çok daha büyük bedenlere daha da önemli olan ölçüyü çıkartıp nasıl başlayacağınız. Zaten örerek ilerlediğiniz için de hani mesela arka bedenden tutup şu alt kısmını üstünüze deneyebilirsiniz. Alt büyüktür, onu unutmayın. Alt büyük düşecektir. Üst darlanacaktır. Üste daralacağını düşünerek pay verin hep. Yani alta göre değil, üste göre değerlendirin. Sizin alttaki büyüklük gözünüzü korkutmasın. Biraz büyük çalışın. Zaten lastik onu toplayacak. Bakın altını ısrarla çiziyorum. Ben kendi sayılarımı size veriyorum. 36-38 beden için. 43 trabzan artı 43 trabzanla 2 önü başladım. 93 trabzanla da arkayı başladım. Bunun üstüne koyarak ilerleyeceğinizi unutmuyorsunuz. Nasıl başladığımızı aslında bir önceki videoda size zincirsiz başlama teknikleri videosunda göstermiştim. Bir kez de burada beraberce görelim istiyorum nasıl başladığımı. Başlarken 3,5 milim tığ ile trabzanları öreceğim. Trabzanları 3,5 milimle, kafese geçtiğimde ise 4 milim ile devam ediyorum. Hemen ilmeğimi çıkartacağım ve gözümüz karışmasın diye şunu geriye alıyorum ve birazcık yakın kadrajda çalışalım efendim. Şimdi bunu bir ilmeğimi çıkarttıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 zincirle yukarıya çıkıyorum. Sonrasında tığımın üstüne ipimi alıp şu en alttaki zincirin içine batıyorum ve şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği çıkarttığım ilmeği, şimdi tığımda 3 tane var ya, ilkini şöyle bir kere örüyorum ve sonrasında ikili trabzan örer gibi yukarı doğru çıkıyorum. Daha sonra tığımın üstüne yine ipimi alıyorum ve burada az önce aldığım, tek başına ördüğüm ilmeğin içine tekrar batıyorum ve yine bir ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilk çıkarttığım ilmeği bir başına örüyorum. Sonra ikili trabzan örer gibi yukarı çıkıyorum. Tekrardan tığımın üstüne ipimi alıyorum. Yine bir önce tek başına ördüğüm zincirin içine batıyorum. Bakın şimdi burada bunu tek başına örüyorum ya burada. Bir sonrakinde tekrar buna batacağım. Bu benim aslında alttaki zincirim. Şimdi tekrardan yukarı çıkıyorum. Tekrar tığımın üstüne ipimi alıyorum. Yine buradakine batıyorum. Ve ben bu mantıkla istediğim uzunluğa kadar, işte arka parçaysa arkanın uzunluğu, şayet ön parçaysa önün uzunluğuna, yapmak istediğim uzunluk değil, özür dilerim, genişliğe göre devam ediyorum. Yaptığım bu arkadaşlar. Rakamı tek sayıda bırakmak zorundayız. Unutmayınız, rakam tek olacak.
artık en küçük, mesela daha da küçültmek istediğimizde benim 43 ile başladığımı bir çocuk için hazırlıyorsak, daha küçük bir çocuksa mesela 27 olabilir, 29 olabilir, 31 olabilir. Yani hep ölçü alıp çalışmamız gerekiyor aslında. Burada hani var olmayan bir ölçü üstüne çalışmak daha böyle havada kalıyor, zor oluyor. En geniş yerden ölçü alıp başlamanızı tavsiye ederim. Şimdi bunu ben bu şekilde ilerletiyorum. Şimdi hemen bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 yapmışım. 10'da bırakamam. Rakamım tek olacağı için 11 yapabilirim. Şöyle hemen ufak bir modelleme de göstereyim size. Yukarı çıkışı, yapışı, devam edişi nasıl olacak? Bakın. İşte bu varsayalım benim arkam olsa daha büyük, ön olsa daha küçük gibi yapacaktım ya. Siz öyle değerlendirin lütfen. Hani şu parçaları nasıl yaptığımı gösteriyorum. Burada hemen artık trabzanı ördükten sonra 3,5 milimden 4 milimime geçiyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekip döndürüyorum. Bir tane trabzanı atlayıp ikincinin üstüne bir ikili trabzan örüyorum. İlk yükselirken 4 zincirle yükseldim. Şimdi arada bir zincirim var. Bir trabzanı atlıyorum. Diğerinin üstüne örerken ikili trabzan kullanıyorum. Tekrar bir zincir atlıyorum. Hop, hemen yanındakinin üstüne bir kafes daha. Bir zincir atlıyorum. Hemen hop, yanındakinin üstüne bir kafes daha. Şimdi artık son kafesi öreceğim. Çünkü 2 tane trabzanım kaldı. Bir zincir. Şimdi burada zincirle yükseldiğim yerin tepesine batıp hemen bir ikili trabzanı daha örüyorum. Şimdi burada da yükselirken yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve döndürüp buradaki trabzanın tepesine bir trabzan daha, yani kafes örüyorum arkadaşlar. Hepimizin bildiği ikili trabzanlarla arada bir zincirle kafesimi örüyorum. Ve ben bunu istediğim genişlikte, arka ayrı, önleri de 2 tane olmak üzere 3 parça olarak öreceğim. Burada bir tane zinciri ortaya bırakıyorum. 3. zincirin tepesine batıp yine yukarı çıkıyorum. Hep aynı artık. Bundan sonra hiçbir atraksiyon yok parçaları örerken. Arada bir zincir, başlarken 4 zincirle çıkıyorum. Onun için burada aradaki zinciri de çekmiş oluyorum. Burada bir zincir ve hemen diğer trabzanın üstüne bir trabzan daha ikili. Böyle böyle. Şimdi ben böyle genişlik ölçülerini size verdim. Uzunluğunu ise istediğiniz santime göre ölçüp uzunluğunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. O sizin tamamen ne kadar uzun istediğinizle bağlı. Ben 53 kafes örerek tamamladım. 53 kafesimin kaç santim olduğunu merak edenlere de şimdi hemen ölçüsünü de vereceğim. Benim 53 santimim 69, 53 kafesim 69 santim yaptı. Yani 70 sarkma payıyla birlikte kafesin sarkma payı da vardır. 70 santim diyebiliriz. 70 santim çalıştım. Tabii ki bu biraz daha uzayacak, etrafını lastik öreceğim için. Şimdi o zaman siz de ne yapıyorsunuz? Aynı gösterdiğim sistemle 3 tane parçayı oluşturup artık koldu, işte yakadaki yapacağımız atraksiyonlar, şapkayı üstüne nasıl oluşturacağız gibi detaylar için bu 3 parçayı yaptıktan sonra birleştirirken başlayacağız. Parçaları tamamladıktan sonra artık bunları birbirine ekleme işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu parçayı ön parçayla arka parçayı oluştururken kol evimizi de şekillendirmiş olacağız. Kol evimizi oluşturmuş olacağız. Şurada gördüğünüz gibi ben bir parçasını yaptım. Bakın burada kol evimi oluşturdum. Yukarıda kapşon için yer bıraktım. Şu şekilde
ayarladım. Nasıl yaptığımı da diğer parçayı yaparken beraberce göreceğiz. Şimdi yandaki birleştirmeyi. Şimdi birleştirmeden önce size bir detay söylemek istiyorum ki burada başlarken trabzanlarımızın bir ön yüzü, bir arka yüzü vardı. Önünü, arkasını buradan belirleyebilirsiniz. Ön olarak her taraftan hem arkada hem önde önden ördüğümü değerlendirdim. Ve yandan birleştirmeyi yaparken de onu göz önünde bulundurdum. Arkada da orayı ön olarak belirledim. Ama birleştirme yaparken tersten birleştirdim. Yani bunu buradan birleştirdim. Şimdi bunu da buraya birleştirirken yine tersten birleşimini yapacağız. Yani bu trabzanların, başlarkenki trabzanların bu arka yüzleri bu şekilde olacak. Birleştirmemizi yaparken arka yüzler üstte olacak, ön yüzler birbirine bakacak. Böyle birleştirmeye devam edeceğim. 15 tane kafesi kol evim için ayıracağım. Aynı burada yaptığım gibi bakın. 15 kafeste böyle yer belirleyicilerle yer ayırdım. Burada da göstereceğim yerliğimizde. Bunu sonra böyle tersten tuttum ve kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi bunu da böyle tersinden birbirine tutuyorum ve kol evim için 15 tane kafesi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane kafesi saydım ve onun 15.'nin içine hemen buradan yer belirleyicimi geçirdim. 15'i saydıktan sonra. Şimdi buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada da 15'i buldum. Ve onun da içine yer belirleyicimi geçirdim. Şöyle ondan sonra onu kilitliyorum. Ve buraya kadar birleştirmeye devam edeceğim. Kol evime kadar. Onu da aşağıdan başlayacağım. Şimdi beraberce nasıl başladığımı göreceğiz. Öyleyse eklemeye de geçelim. Aynen dediğim gibi ters yüzlerini çalışıyorum. Yani şu anda bana ters yüzü bakıyor trabzanların. Düz yüzleri üst üste. Şimdi hemen ilk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Ve şuradan ilk başlangıç noktasından, şuradaki trabzandan batıp karşısındaki trabzanda da aynı noktaya batıyorum. En dip noktaya yani batıyorum. Şöyle arasından tek almak istemediğim için şuradan batacağım daha düzgün olsun diye. Buraya da batınca hemen aradan bir ilmek çıkartıp sık iğne örüyorum. Sık iğne ördükten sonra hemen yanındaki şurada zaten bakın bize belli ediyor batacağım nokta. Oraya batıp karşısında da aynı noktaya batıyorum ve kaydırma yöntemiyle ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrardan burada çok rahat örmem lazım, sıkmamam lazım kaydırma yöntemini uygularken. Tekrar bunun tepesine battım, bunun da burada tepesine batıyorum ve hemen arasından kaydırma yöntemiyle geçiriyorum. Şimdi burada bir boşluğa batıyorum. Bir bu trabzanların dibine. Burada trabzanların arasından da kaydırıyorum. Karşılıklı önce kafesin içine batıyorum. İlmeğimin arasından kaydırıyorum. Daha sonra da burada bu trabzan diplerine batıp bu şekil kaydırıyorum. Boşluğa, trabzan dibine. Boşluğuna, tekrardan trabzan dibine. Yani bu kol evine kadar bu şekilde birleştireceğim. Bir kere kafesin boşluğundan, bir kere de trabzanların dibinden batıp hemen ilmeği alıyorum, arasından kaydırıyorum, diğer boşluğa geçiyorum.
Siz farklı yöntemlerle de tabii ki dikebilirsiniz de, trabzanla birleştirebilirsiniz de, trabzan örerek yana bir kutucuk daha kafeste oluşturarak onu da yapabilirsiniz. Birçok tekniği burada uygulayabilirsiniz. Ben şimdi kol altına kadar bu şekilde geleyim. Kol evinin altına kadar buraya hani ilmek ayrıcı taktığım yere kadar geldim. Şöylece ne? Sonra oradaki ondan bir önceki kutucuğun içini de ördükten sonra kilitliyorum. Bir kere kilitledikten sonra şöyle aynı yere bir de sık iğne örüyorum. Sonra tekrar bir sıkıştırıp şöyle iyicene sıkıştırdığıma emin olduktan sonra da makasımla kesiyorum. Yan tarafını böylelikle birleştirdim. Birleştirirken de kol evimi oluşturmuş oldum. Bu arada bunu aralardan güzelce geçirip gizleyeceğim. İpimi, kalan ipi. Bu arada ilk turda şöyle hemen şuralarda bir yerde bir ilmek çıkartıyorum. Arasından ipi geçirip bir kilitliyorum. Sonra bir kere daha aynı işlemi yapıp artık sökülme ihtimalini yok ediyorum. Şöyle aralardan geçirerek devam edeceğim. Evet, bunu böylelikle gizlemiş oldum. Şimdi kol altına kadar geldim. Sırada yukarıyı saymak var. Ne yapacağım orada da? 10 tane trabzan sayacağım. 10 trabzanı birleştirmek istiyorum çünkü. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 10 tane trabzanı üstten birleştireceğim için yine nereye kadar olduğunu unutmamak adına tekrardan şuraya bir yer belirleyici takıyorum. Sonra buradan da sayacağım 10 taneyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu da birleştireceğim karşıyla. Hemen bunu da buradan geçiriyorum. Ve bu kadar kafesli trabzanı karşılıklı öreceğim. Yine kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Ve burada böyle bir kapşon için karşılıklı alan bırakmış oldum. Şimdi bunu da hemen ilmeğimi çıkartarak birleştireyim. Bunu da aynı yöntemle aslında yapıyorum ama tekrardan size de göstereyim. İlmeği çıkarttıktan sonra hemen karşılıklı iki trabzanın tepesine batacağım. Burada bunun tepesine, burada zincirle yükselmişim. Burada başlangıç trabzanım, onun da tepesine battım ve şöyle bir şunu bir küçülteyim. Arasından geçirdim ve bir sık iğne ördüm. Şimdi burada şunu hemen bir çıkartacağım sık iğneden sonra. Şu iki tane ip vardı. İkisi de başlangıçlar. İkisini şöyle bir düğüm atıyorum. Sağlamlaştırmak adına. Ve trabzanların üstüne bir sık iğne örmüştüm. Boşluğa batıp kaydırma yöntemime devam ediyorum birleştirmeye. Bir trabzanların tepesine bir boşluğa. Şimdi boşluğa yaptım. Sırada trabzanların tepesi. Battım. Kaydırdım. Boşluğa battım. Trabzanların tepesi. Boşluğa battım. Kaydırıyorum. Bakın çok önemli, tekrar altını çizerek söylüyorum. Lütfen burayı sıkı sıkı kasmayın, yapmayın. Elinizi serbest bırakın bu tekniği kullanırken. Çok rahat ve serbest bırakın elinizi lütfen. Burada bir toplama, büzüşme yapmasın. Evet, yer belirleyici ile ayırdığım yere kadar geliyorum. Bu belirleyici yeri koyduğum yere geldiğimde son trabzanlarında tepesine batıp aradan kaydırarak geçirdikten sonra şöyle güzelce bir kilitliyorum. Sonrasında yine ipimi biraz uzunca bırakıp kestikten sonra hemen şöyle daha minik bir tığıma geçip daha kolay oluyor. Arasından geçirip şöyle bir daha geçirirken bir şöyle minik bir ilmek çıkartıp arasından geçiriyorum. Kitlemek için
Yani sağlamlaştırıyoruz aslında arkadaşlar. Şimdi bir kere daha yapalım. Hatta yine ilmeğimizi çıkartalım. Şöyle bir kere daha yaptıktan sonra onu da bir sıkıştırayım. Sonra artık zaten ufaldı. Arada ben onu kaybedebilirim. Zaten tersindeyiz hırkanın. Şimdi hırkanın tersinden kol evini oluşturdum. Kapşon içinde yer açtım. O zaman artık hırkanın ön yüzünü döndürebilirim. Şöyle hemen döndürüp sereyim. Ön yüzünü birleştirmiş oldum. Kol evini oluşturarak şöyle göstereyim. Bakın biraz yükselirsek eğer daha iyi görünecek diye düşünüyorum. Evet. Bakın şuraya geldiğimizde ise kapşonun yeri çok net belli. Kapşonun uzunluğunu üstünüze deneyerek de oluşturabilirsiniz. Hani istediğiniz büyüklükte bir kapşonu örebilirsiniz ya da benim verdiğim sayılarda yapabilirsiniz. Ben kapşon için 23 sıra öreceğim yukarıya doğru. 23 kafesle tamamlayacağım. Dediğim gibi deneyerek devam etmenizde fayda var. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu yanlarda birleştirdiğimiz yerler bir potluk yapabilir. Böyle kabarıklık yapabilir. Çok az böyle buharlı bir ütü tutabilirsiniz eğer sizi rahatsız ediyorsa. Bir diğerindeki dediğim gibi hani diğer birleştirme tekniklerini de yanlarda deneyebilirsiniz. Öyleyse şimdi kapşon için olan yeri, bunu artık hırkayı önünü çevirip lütfen devam edin. Düzünden devam edeceğiz kapşonumuzu örmeye. Hemen şöyle bir ucundan başlayacağım. Şöyle bir ucundan, şurada ayırmıştık ya yer. Buradaki ucundan hemen başlayacağım. Aynen kafesleri yukarıya doğru örmeye. Hiçbir farkı yok aslında. Sadece beraberce başlayalım istiyorum. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Yine 4 milim kafeslerde hep 4 milim tığ unutmayın. Yani büyük olan tığ kullanıyorum. Ve şöyle biraz yakınlaşıp devam edelim. Şurada şu yaka kısmında, şurayı tekrar detaylı göstermem gerekirse, şu yakadaki bıraktığımız yere çalışıyoruz. Şimdi hemen ucundan, şuradan batıp trabzanın tepesinden şöyle arasından ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle bir kere kilitledikten sonra kendi etrafında döndürüp arasından geçiriyorum ve bir zincirimi çekip hemen buradaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan öreceğim. Arada bir zincir. İkili trabzan. Bir zincir, ikili trabzan, tekrar bir zincir. Bu 23 sıra dedim ama siz mesela daha büyük bir kapşonu seviyorsanız bunu 25, 24 hiç fark etmez. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi şuraya kadar geleyim. Şurada ne yapacağımızı göstereyim. Tam ayracın olduğu yere geldim. İlmek belirleyicinin. Onu hemen oradan alıyorum. Şöyle kaldırayım. Burada şimdi bir zincirimi çektim. Bu kafesin üstüne bir tane ördüm. Bakın şimdi burada şöyle bir görüntü var. Umarım hani belli oluyordur şu görüntü. Arkayı boşa çıkartayım. Şimdi burada bir zinciri çekeceğim. Şuradaki bana doğru duran trabzanın tepesine batıp ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Şuraya bir tane daha. Bakın bu sefer de bu taraftakinin tepesine batıp bir tane daha örüyorum. Sonra bir tane daha zincir ve artık bunun tepesine batıyorum. Bu normal üstüne örerek devam ettiğim yer. Şöyle göstereyim size. Bir zincir,
trabzanın tepesine bir zincir, trabzanın tepesine. Şimdi buraya kadar da geleyim, şuradaki ayrıma kadar da. Sonra burada da ne yapacağımızı beraber gene görelim. Yine tam olarak buraya gelmişken yer belirleyicimi hemen alıyorum ve şuradan nasıl geçtiğimizi gösteriyorum. Bir zincirimi çekmiştim, trabzanın tepesine örüyorum, tekrar bir zincirimi çekip şimdi buradaki bana bakan ilk trabzanın tepesine, burada tekrar bir zincir, bu sefer de şurada yanda kalan trabzanın tepesini örüp şöyle bakın yapıyorum. Şimdi tekrardan burası aynı, zaten kendini gösteriyor. Sonuna kadar devam ediyorum. Sona geldim. Yine bir zincirimi çektim. Burada bir zinciri atlayıp hemen yanındakinin üstüne batıp ikili trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4 zincirle yükseldim ve döndürdüm. Ve başladım artık kapşonun ikinci sırasını örmeye. İşte böyle 23 sırayı tamamlamayı düşünüyorum. 23 sıra ördükten sonra kapşonun formunu nasıl vereceğimizi de beraberce görelim. 23 sırada kapşonu tamamlayacağım demiştim. Şayet 22 sırada istediğim ölçüye denk geldi. Bir de şöyle bir durum var. Kapşonu da üstten birleştirirken şu aynı içten yaptığımız gibi ters taraftan, hani omzu birleştirirken, yanları birleştirirken iç taraftan yapmıştık ya. Şimdi kapşonu da o taraftan ekleyeceğim. Yani şimdi şöyle yukarıya doğru, şöyle de göstermem gerekirse bakın. Kapşonun evi tam olarak, kapşonun evi tam olarak şurası, görüyorsunuz, kol evinin hemen şu üstü. Burayı 22 sırada ördüm. Evet, şimdi hemen birleşmeye, üst tarafını birleştirmeye başlıyorum. Bunun için de hemen şimdi buradayım, son taraftayım, diğer kapşonun ucunu alıyorum. İkisini böyle üst üste koyacak şekilde üstünü birleştirirken formunu da vereceğim. Şimdi hemen şunu şuradan çıkartıp karşısındaki şu görmüş olduğunuz, biraz yaklaşalım, şu karşısındaki hemen şuradan batıyorum ve arasından geçirerek karşılıklı şimdi bunu bana döndüreceğim. Şuradan öyle rahat örebilmek için şurayı bir kilitledikten sonra ise yine aynen şu ikisi üst üste şu ortaya batıyorum. Şöyle üst üste rahat getireyim. Kaydırma yöntemiyle, umarım rahat görünüyordur. Şöyle arasından yine kaydırıyorum. Şöyle geçiriyorum. Şimdi trabzanların tepesinden batıp aradan kaydırıyorum. Buraya geliyorum. Kafeslerin içinden. Yine trabzanların tepesinden, kafesin içinden. Trabzanın tepesinden, kafesin içinden. Aynı yanları ve omuzları birleştirirken uyguladığım kaydırma tekniğiyle kapşonu da birleştiriyorum. Altını tekrar çizmek isterim ki lütfen burada elinizi sıkmayınız. Rahat örmeye çalışınız ki burası büzüşme, toplanma yapmasın. Böyle güzelce dümdüz birleşmeye devam etsin. O zaman sonuna kadar, şuraya kadar geleyim. Şurada sonuna kadar geldim. Birlikte tamamlayalım istedim. Yine trabzanların tepesinden, sonra burada boşluktan şöyle batıyorum ve yukarıda şöyle bir ördükten sonra yine aynı boşluğa batıp bir kere de sık iğne örerek tepeyi güzelce, şöyle biraz şurası kalkık olduğu için sinmedi. Şurayı tekrardan düzelteceğim. Darlaştırdım, battım. Şöyle sıkıştırdıktan sonra üstüne de güzelce bir kilitliyorum.
ve ipi kesip şu aralarda gizleyeceğim ama gizlemeden evvel şöyle hemen çevirdim. Kapşonun formunu verdim. Size de göstermek istiyorum nasıl verdiğimizi. Hemencik görün diye şöyle. Bakınız kapşonumuzun formu gayet düzgün verilmiş oldu. Şimdi sırada kapşonun formunu verdikten sonra ilk olarak eteğin lastiğini örmeye başlayacağım. Yani şu etek kısmının lastiğini. Orayı bir toparlamak istediğim için lastik kısmında tekrardan 3,5 milim tığa geçeceğim. 3,5 milimle öreceğim. Aslında birçoğumuz lastiği biliyoruz. Defalarca da örümünü gösterdim ama tekrar burada birlikte başlayalım istedim. Bana düz olan kısmını, şu ters değil de düz olan kısmını hemen alıp önüme şu ilk trabzanın üstünden çalışmaya başlayacağım. Sadece trabzanlı olan etek kısmını başlıyorum örmeye. Yani şöyle dümdüz etek enlemesini öreceğim. Tam turu sonra, yani etrafını sonra geçeceğim. Şimdi nasıl yaptığıma gelince hemen buradaki ilk trabzanın tepesine batıp arasından şöyle bir geçireyim. Şu ördüğüm, çıkarttığım ilmeği çok özür dilerim. Biraz büyük oldu. İçime sinmedi. Hemen battım. Arasından kaydırarak geçirdim. Şöyle bir kere kilitledikten sonra etrafında turunu attırdım. Üstten de ördükten sonra şimdi artık bunun üstüne çalıştım. Sıradaki trabzanı arkasından tığımı dolaştırıyorum. Başlıyorum lastiğimi örmeye. Şöyle arkasını boşaltırsam daha rahat olacak. Bir önden tığımı aldım. Bir arkadan. Bir önden. Bir arkadan. Bir önden. Bir arkadan. Lastiğimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Şu kısma geldiğimde, iki parçayı birleştirdiğim yere geldiğimde ise şuradaki şu bütün büyük parçayı tek olarak görüp önden örmüştüm. Sıra arkada olduğu için böyle arkadan alıp bir kere de çıkıyorum. Sonra tekrar burada önden, tekrardan arkadan bu mantıkla devam ediyorum. Bunu isterseniz bu kadar sırada 2 kere örüp bırakabilir. İsterseniz yani şu görüntüde bırakabilir. İsterseniz istediğiniz sıraya kadar da uzatarak örebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize ve isteğinize bağlı. Ben yeteri kadar uzunlukta olduğu için bunu böyle 2 sırada bırakacağım. Daha sonra da yan ve kapşonun etrafını örmeye geçeceğim. Bu sırayı tamamladıktan sonra. Yine aynı mantıkla devam edeceğim bu şekilde. Bir üst sırada örmek isteyen arkadaşlarım, lastiğe bir sıra daha devam etmek isteyen arkadaşlarım ise şöyle yapabilirler. Buraya geldiklerinde üsttekini üstten, alttakini alttan örerek devam edecekler. Burada zaten kendini çok fazlasıyla gösteriyor ne şekilde öreceğiniz. Hırkamın eteğini gördüğünüz gibi de size bahsettiğim gibi aynı 3 sıra lastikle tamamladım. Şimdi bu 3 sıra lastiği tamamladıktan sonra sıra hırkamızın etrafını, yani böyle şuradan başlayacağım örmeye, dönüp geleceğim, burada duracağım, sonra tekrar dönüp buradan geri gideceğim. Böylemesine hırkayı dolaşıp İstediğim kadar genişleteceğim. Biliyorsunuz ben küçük beden 36, daha ziyadesiyle 36'ya uygun bir beden çalışıyorum arkadaşlar. Bunun için ölçüler vermiştim size. Siz lütfen hep ölçüyü ayarlayarak çalışmaya dikkat edin. Büyüterek ya da hani daha çocuk için yapacaksanız küçülterek kendi ölçünüzü alarak bir kez daha hatırlatmak istedim. Şimdi buradan başlarken şunu şöyle yatırayım, üstüne zaten trabzan örerek devam edeceğim. Şimdi örmeye başlarken yine lastik öreceğim hırkamın etrafını. Bunun için
Hırkayı biliyorsunuz 3,5'la alttan örmeye, yani şu trabzanlı kısmı 3,5'la örmeye başlamıştım. Daha sonra bedenini, kafesli kısmını 4'le devam etmiştim. Şimdi bu yan tarafını eğer eliniz çok sıkıysa yine 4'le, kafesi ördüğünüz tığla örmenizi tavsiye ederim. Yani büyük olan tığla etrafını da örmenizi tavsiye ederim. Altını yine mutlaka kafesi ördüğünüzden küçükle örün alt kısmı. Ama bu etrafı geçerken kafesi ördüğünüzle aynı da olabilir. Yine büyükle de örebilirsiniz şayet eliniz sıkıysa. Ben şimdi 3,5'la devam edeceğim. Bunun için hemen trabzanlarımı kurmaya başlıyorum hırkamın etrafına. Bu lastik ördüğüm yan taraftan ipimi ekleyip şöyle ilmeğimi aldıktan sonra şuradan şu boşluğun, şu ilk boşluğa batıyorum. Oradan ipimi şöyle kaydırarak geçirip bir kere kilitledikten sonra yükselip etrafında dönüyorum. Arasından geçirdikten sonra artık şimdi buraya ilk boşluğa bir tane yapmıştım. Şuradaki bacağın dibi, şurada bakın trabzanların dibi var. Oraya batıyorum. Bir tane de oraya örüyorum. Sonra tekrar buradaki boşluğa ikili trabzan, yeniden bu bacakların dibine, yine boşluğa, yine burada bacağın dibine. Şimdi buraya geldikten sonra artık bu arada olan ipi de gizlemiştim. Bir tane boşluğa öreceğim. Bir tane buradaki trabzanın üstüne. Bir tane boşluğa, aslında trabzanın üstü değil de trabzanın dibi diyebiliriz buraya. Yandaki kafeslerin trabzanlarının dibine batıyorum. Bir boşluk, bir trabzan dibi, bir boşluk, burada da bir trabzanın dibi yine. Bu mantıkla böyle kapşonda dahil olmak üzere bütün hırkanın etrafını geçeceğim. Bakın burada kapşonda dahil olmak üzere. Şöyle devam edeyim. İlk sıradan sonra, ilk sırayı trabzan ördükten sonra lastiğe geçeceğiz. Kapşonda birleşme noktasına geldiğimizde, burada tepe noktasına, orada da şimdi boşluğa bir tane örünce şuradaki kesiştiği noktaya batıyorum. Bir tane de onu örüyorum. Tekrardan bu boşluğa gelip aynı mantıkla lastik için trabzanlı ilk sırayı örmeye devam ediyorum. Diğer tam başladığım noktanın karşısındaki noktaya kadar. Diğer etek ucuna da geldim hırkanın. Şimdi burada da aynı bir tane trabzanın iç boşluğuna, bir tane de dibine örüyorum. Buradaki lastik çalışmamızdaki. Hemen buradaki trabzanın içine, bir tane de dibine. Aynı diğer köşe gibi. Burada da bu içine son kez de buradaki ilk başladığım dibe batıp bu sırayı tamamlıyorum. Artık bir köşeden, yani bir etek ucundan diğer etek ucuna örmüş oldum. Şimdi bakınız buradaki gibi. Şimdi bu bir etek ucu, bir diğer etek ucu. Üst sıraya geçtiğimde de lastik örgüsüne başlamış olacağım. Lastik örgüsüne başlarken aslında birçoğumuzu bunu iyice ne biliyoruz. Son yaptığımız hırkalarda çok fazlasıyla bu lastiği anlattım. Aynı buradaki etek ucundaki gibi. Burada da tersten almaya başlayacağım. Önce şöyle bir kitleyip etrafında döndürüyorum. Arasından geçiriyorum. Arkasını da döndürüp şimdi trabzanları sırasıyla bir önden, bir arkadan örüyorum. Bir önden,
bir arkadan örüyorum. Bu işlemi, lastik tekniğini hırkamın etrafına dilediğim genişlikte örebilirim. Yeterli genişliğe geldiğini düşünüyorsam bu aşamada yani 2 sıra örüp de bırakabilirim. Bunu 4, 5 işte istediğim kalınlığa kadar da örebilirim. Bu işlem aynı zamanda kapşonun etrafını da turlayacak ve hırkayla bir bütünlük sağlayacak. O zaman ben tahminen şöyle bir 4-5 sıra örerim diye düşünüyorum. Bu görüntüyü sevdiğim için. Sonrasında da artık kolunu yapıp bir de kapşonun etrafına bir ip öreriz. Ondan sonra da hırkamızın son işlemlerini yapmış oluruz beraberce. Evet arkadaşlar, hırkanın etrafının lastiğin patını 5 sırada geçip tamamladım. 5 sıra olarak ördüm. Siz de dediğim gibi ölçüye dikkat ederek bunu daha az da örebilirsiniz, daha kalın da örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan doğru ölçüde örüyor olmanız. Şimdi ben bu arada kolun birini de yuvasına, kol evine yerleştirdim. Şöyle göstermem gerekirse 28 sırada da kolumuzu ördüm. Burada oluşan kol evini. Kafeslerini şimdi beraberce örmeye başlayacağız. 28 sıra benim uzunluğum tuttu. Kafeslerin uzunluğu koluma denediğimde siz de şimdi ben 28 kafes diyorum ama siz lütfen öncelikle kolun üstünüze deneyin. Yani ben de 28 sırada tamamlanan sizde 30 olabilir, 31 olabilir, 32 olabilir, hiç fark etmez. Sayı değişebilir. Kol ağzına da çünkü böyle bu şekilde bakın lastik de öreceğim yine. Bunu da 1, 2, 3, 4, 5 sırada tamamladım. Aynı etrafı gibi 5 sıra koluna, 5 sırada etrafına geçtim. Bunlar tamamen sizin zevkiniz ve isteğinizle doğru orantılı olduğu için üstünüze deneyerek ilerlemenizi tavsiye ediyorum mutlaka. Şimdi kol evinden nasıl başladığımı hemen tabii ki yine her zamanki gibi ilmeğimizi çıkartacağız. Bu arada tığımızı değiştirmeyi unutmayalım. Artık kafesteyiz çünkü. Kafesleri büyük olan tığ ile örüyoruz bu arada. Hemen şimdi bunu bir sıkıştırıp şöyle geliyorum. Herhangi bir noktasından örmeye başlayacağım. Şimdi şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar şuradaki trabzan dibi aslında burada. Oraya batacağım ve hemen ilmeğimin arasından ilmeğimi kaydırıp şöyle bir kilitledikten sonra yukarı çıkıp etrafında tur atıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Yani bir trabzanımı örmüş oldum. Bir de zincir çekmiş oldum. Şimdi buradaki şu ilk bacağın şurada gördüğünüz yere batıp hemen ilk kafesimi örüyorum. Şuradaki bir zinciri de çekeyim. Özür dilerim, unuttum ara zincirini. Tepesine batıp örüyorum. Sonrasında ise bir zincir gene çekiyorum. Bakın bu sefer de şuranın tepesine batacağım. Şuradaki yer var ya, şuradaki boşluktan da bir yuva oluşturmam, kafes oluşturmam gerekiyor. Bir kafeste oradan çıkartacağım. Sonra bir zincir, tekrar buradaki trabzanın dibine. Bir zincir, burada trabzanın dibine. Böyle bir zincir, bir trabzan dibi gibi ilk sırayı oluşturduktan sonra zaten üste çıkmamız çok kolay olacak. Şimdi bakın, bir zincir, hemen buraya geliyorum. Trabzanın dibinden bir ikili trabzan daha örüyorum. Böyle böyle kol evinin ilk sırasını tamamlayacağım. Siz de bunu bu şekilde kurabilirsiniz. Böyle. Devam ediyorum. İlk turu tamamlarken şurada başladığım trabzan vardı. Burada bir zincirimi çektim. Onun bir zincir ortada kalacak şekilde yanındakine batıp aradan kaydırarak geçiriyorum. Sonra tekrar bir kilitledikten sonra yukarı doğru etrafında döndürüp yukarı çıkıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve aynen her bir trabzanın üstüne arada bir zincir çekerek
artık kolumu uzatmaya başlayacağım ta ki istediğim uzunluğa gelinceye kadar. Dediğim gibi ben 28 kafes yaptım diğer kolu. Aynı 28 kafesle de bu kolu tamamlayacağım. Bu sayıları lütfen, vermiş olduğum sayılar hep kişiye göre değişebilecek sayılardır. Siz daha kısa kol isteyebilirsiniz, daha uzun kol isteyebilirsiniz. Bunu hep üstünüze deneyerek, altını çizerek ısrarla söylüyorum. Çünkü Damla ben yaptım ama uzun oldu, kısa oldu. Bu sayılar böyle, bir de elimizden düşme şekli de o kadar farklı ki. Mesela ben bir motifi çok rahatlıkla belli bir ölçüde düşürürken başka bir hanımefendi mümkün değil, o ölçüye gelemeyebiliyor. Benim elim biraz daha gevşek ve bol düşürebiliyor. Bunu lütfen kayda alın, değerlendirin ve ona göre ölçünüzü belirleyin. O zaman kol ağzına kadar 28 kafesimi tamamlayayım. Lastiğini de geçip artık son bir işlemimiz, o da kapşonumuzun etrafına geçireceğimiz ipimiz kalıyor. Benim için ideal olan 28 kafesi kol uzunluğu için ördükten sonra artık diğer kolda da çalıştığım gibi hemen onu göstermek istiyorum size. 5 sıra kol ağzına lastik çalışmasına başlayacağım. Bunun için hemen şöyle bir kilitledikten sonra yükselip etrafında dönüyorum. Bir zincir çekiyorum ve bir boşluğa, bir trabzanın tepesine, bir boşluğa, bir trabzanın tepesine olmak üzere kol ağzının bütün çevresini geçeceğim. Bu benim lastik sıramın ilk sırası. Lastik öreceğim kısmın ilk sırası olmuş olacak. Bir trabzan tepesine, bir boşluğa. Bu mantıkla döneyim etrafını. İlk sırasını tamamladım. Şimdi burada yükseldiğim bacağın tepesine batıp arasından kaydırıyorum. Tekrardan bir kitleyip yükselip etrafında döndürüp ilk bacağı oluşturup şimdi bundan sonra artık aynen lastik örümüne devam. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, bir arkadan. Lastik örümüne ilk kez burada denk gelen arkadaşım varsa şayet YouTube kanalımda tığ işi lastik yapımı aratıp çok rahatlıkla bu daha detaylı anlatımı izleyebilirler. Ben şimdi kol ağzına bunu toplamda 5 sıraya tamamlayacağım. Etrafı gibi aynı. Daha sonrasında ise kapşon etrafına geçeceğimiz ipi size göstermek istiyorum. Nasıl geçireceğimi de göstermek istiyorum. O zaman kol ağzını tamamlayıp geliyorum. Kol ağzının son sırasını da ördükten sonra başladığım trabzanın zincirin üstüne gelip şöyle hemencik kaydırarak güzelce kilitledikten sonra ipimi kesiyorum ve kolumu da tamamlamış oldum sevgili dostlar. Onu hemen şöyle bir arkaya alayım, içine alayım, ben onu sonra gizlerim güzelce. Finale çok az kaldı. Kollar, hırkamızın etrafı, kapşonumuz, her şeyimiz tamamlandı. Sıra nerede derseniz sevgili dostlar, ipimizi, kapşona geçirdiğimiz bu ipimizi örüp isterseniz şöyle burgu yapabilirsiniz. İpleri böyle 3 kat ayrı ayrı şöyle burdurarak, tabi bu arada bunu tek başına yapmak bir hayli zor ya da tek başına yaparken videoya kaydetmek de zor. Bu şekilde yapabilir, düğüm atabilir, sıkı sıkı burgu yapıp böyle son sırada aralardan geçirebilirsiniz kapşon için. Bakın böyle, bakın aralardan geçirdik. Şimdi bu kapşonun etrafından dolandık. Tam olarak kapşonun bitip şöyle boyun kısmının altını geldiği yerde de duracağız. Bunun için de ben hızlıca bir zincir çektim
zincirden yapacağım bu sefer de. Ne kadar uzunlukta derseniz epey bir uzunlukta olması gerekiyor. Yani 2 metreye yakın diyebilirim. 1,5 metre falan. Ölçmedim ama epeyce bir çektim zinciri. Şimdi ortalama, yani nasıl durmasını istiyorum. Yerine karar veriyorum. Mesela şuradan sarksın istiyorum ve ne yapıyorum? Hemen son bu. Buradan hemen karşılıklı denk geleceği için bir yer belirleyeceğim. Mesela şu omuzun ayırdığım yerin atıyorum 1, 2, 3, 4, 5 kutucuk altına denk gelsin istedim. Hemen onun karşısındaki şöyle yaklaşalım. Onun karşısındaki yeri, şurayı belirledim. Yukarıya doğru da bunu böyle aralarından geçireceğim sırasıyla. Bundan geçirdim. Ondan sonra altı alacağım. Hemen burada yukarıya doğru çeke çeke. Hani aynen bu bildiğimiz gibi, normalde birçoğumuzun belki de defalarca yaptığı gibi bunu geçirip tamamlayacağım son işlemimi de. Evet efendim, en sevdiğim kısım, yine finaldeyiz. Ne zamandır beklediğiniz, sözünü verdiğim hırkayı yaptım. Yani sözümü tutmuş oldum. Umarım anlaşılır ve hoşunuza giden bir video olmuştur. Beden büyütmelere özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Ben bu hırkada tam olarak 4 adet kartopu koton lav kullandım. 100'er gramlık iplerdir. Alize Cotton Gold'da da aynı şekilde gidecektir. Yarnart cinste de 50 gram olduğu için 8 adet kullanmamız gerekecektir. 36-38 beden için. Daha büyük bedenler için ise mutlaka daha fazla ip gideceğinden 5 taneyi 40 ile 44 arasına, işte daha fazlasına da 5,5-6 tane gideceğini öngörüyorum. Siz de yaptığınızda daha net anlayacaksınızdır. Daha az ip gitsin, daha hafif olsun derseniz de benim yaptığım gibi değil, hani lastiği daha az yapıp kafesleri büyük tutabilirsiniz. Şu ölçüyü, yani şu kısmı, verdiğim ölçüyü daha büyük tutarak mesela lastik sırasını 2 sırada tamamlayabilirsiniz. Kol için de aynı şey geçerli. Daha ziyadesiyle kafesle çalışırsanız ipiniz de daha az gidecektir. Bu hırkaya giden ip miktarı 400 gramdır. Tekrar belirtiyorum. İzlediğiniz için efendim çok ama çok teşekkür ediyorum. Eğer hoşunuza gittiyse bir kalbinizi alırım. Diğer videolarda, sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.